Cihan tekrar kocaman alkışlar. Teşekkür ederim. Tekrar heyecanlandım. Evet, değil mi izlerken? Ee, Bence gerçekten masterpiece diyeceğim senin bu koleksiyonun için. Ya teşekkür ederim. Gerçekten ilk günkü kadar heyecanlıyım. Vallahi. Şimdi ilk defa bu kadar uzun zaman sonra izleyebildim. Teşekkür ediyorum. Yine benimlesin. Ben Ee, teşekkür ederim. Çok çok güzel bir duyguydu. Gerçekten. Evet, şimdi böyle bir kompakt halde izleyince görünce değil mi? O gün çünkü e, nasıl diyeyim pek bir şey anlamadık çekerken defalarca hepimiz için bir ilk oldu. Evet yani deneyimsiziz bu konuda biliyorsun tecrübesiziz. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadık. Sonucu ne çıkacağı ile ilgili de çok büyük hayallerim ve planlarım yoktu tabii ama beklediğimin çok üstünde bir şey oldu. Öyle olması daha iyi aslında. Beklentiyi çok tutmamak. Evet. Yani tabii uzunca bir süreye yayıldığı için yani Peki sonuçtan çok sence memnunum. peki dijital defile mi yoksa değil mi? Tabii yani aslında ben o insanların o seyircili defilenin ruhunu çok başka buluyorum tabii. Yani oradaki o etkileşim, Anlık. o heyecan, izleyenlerin defilenin sonunda verdiği tepki falan beni çok daha etkiliyor. Ama malum gündemden dolayı Aynen. böyle bir durumda gerçekleştirmek durumunda kaldık. Evet. Sonuçtan memnunum. Ben sana o gün de demiştim hani bir şeyin mükemmeline ulaşabileceğimizi bilmek insana defalarca tekrar çektiriyor işte. Hani Evet, diğerinde tabii biraz daha kolay işimiz. tüm Yani tek hatalarıyla tur. Evet. kabul, değil mi? Hatta ne kadar hata yaparsak yapalım o Hatasız kul bir kere olmaz. şansın var ve bitiyor. Aynen. Fakat bunda tabii defalarca kez çektik biliyorsun yani. Aynen. Sen de kaç defa yürüdün Tabii. her bir Ben yürümeyi kıyafette. çünkü bilmediğim için kaç defa. Sen nasıl buldun? Ya ben çok güzel buldum. Gerçekten çok güzel bir montaj olmuş. Birincisi senin koleksiyonun gerçekten yani bütün her şeyle çok güzel bütünleşti bence orada Tophane'yle Amire'de. Ben sana hep zaten söylüyorum çünkü sen hep yıllardır ben sen nasıl sana çıkmaya başladım hep mayo ile başlamıştık. Evet. Mayoların da zaten efsane ama ben hep sana diyordum kutür yapmalısın mutlaka diye. Buraya çok yakıştı ve çok ihtişamlı gerçekten. Peki bu koleksiyon pandemi sürecinde mi oluştu yoksa çok önceden mi oluşmuştu? Aslında tabii pandemiden hemen önce başladık. Yani biz Sonra yine evrildi mi o süreç içinde? evet yani tabii ondan sonra biraz daha uzun zamanımız kaldı. Bizim aslında bitirme tarihimiz biraz daha erkendi fakat pandemi gelince zaten hepimiz evlerdeydik biliyorsun. O sürede biraz daha rahat, biraz daha sakin kafa çalışma fırsatım oldu. %90'ı ama o karantina günlerinde çıkan bir koleksiyon aslında. Peki orada mı bunu sanki bu bana böyle şey gibi geliyor böyle masalsı hani renkler pastel orada ne düşündürdü sana hani bu koleksiyon? Yani biraz aslında hacimli, masalsı, biraz fantastik bir dünya yaratmak istedim. İki kadın var sanki burada. Hem biri güçlü, biraz da böyle diğeri de böyle daha romantik, daha Daha soft. romantik, evet. Yani kullandığım kumaşlardan ve materyallerden de anladığımız üzere tabii o romantizmi biraz daha fazla vurgulamak istedim. Ama bir yandan da mesela burada gördüğümüz gibi güçlü bir look, güçlü bir kadın figürünü yaratmaya da çalıştım tabii. Benim o beyaz giydiğim son kapanış gerçekten güçlü bir kadın. Evet, hatta sana az Omuzları. önce defile sırasında söyledim. Şimdi mutlaka şu beyaz yürüyüşünü izle diye, beyaz elbiseli yürüyüşünü. Ben de gerçekten defalarca kez çevirip izledim. Çok sevdim senin o halini. Evet o gerçekten çok güzel bir look. Şu omuzları falan bayağı bir Biz hacimli. tabii az önce söylediğin gibi başından beri sen benim ilk moda haftamda da son moda haftamda da vardın biliyorsun. Yani İnşallah biz son beraber olmaz. bu süreci yaşadık. Evet. Bütün bu Mercedes-Benz Fashion Week sürecinde hep yanımdaydın. Hep destekledin. Teşekkür Her ediyorum. zaman. Ee, Hep mayo giydirdik sana Evet. biliyorsun yani. İşte ticari mayolar, denize girerken giyilecek mayolar, Show mayolar evet. show mayoları. Ama artık tabii yani mayo çok kısıtlı bir sezonda yapılan bir ürün biliyorsun. Satışı 3 ay maksimum 4 ay sürüyor. Her mayo markası gibi yani dünyada da bir sürü örneği var. Bir yan ürüne ihtiyacımız vardı. Ben de yıllardır kendimi ilk defa bu sezon hazır hissettim ve bu tarafa geçmeye karar verdim. Bir kotür koleksiyon yaparsam nasıl bir koleksiyon olacağını bir senedir düşünüyordum ve sonunda bu aurayı yaptık evet. Neden ismi Aura? Çünkü koleksiyonun yani gördüğünüz üzere çok büyük ve hacimli parçaları var. Çok gerçekten doku yaratma üzerine kurulmuş bir koleksiyon.
Oradaki işte tülleri plise yaptırıp pliselerden küçük çiçekler yapmak, onları bir araya getirmek, üç boyutlu detaylar yakalamak gibi aslında özünde genel olarak dokuya yönelik bir koleksiyon olduğu için aurasını çok başka buldum ve zaten biliyorsun benim hep yıllardır ana temam hep kadın. Yani kadın hayatı, kadın yaşam, onun sosyal hayatı, onun iş hayatı, onun şehir içindeki koşuşturması. Bu sefer de onun daha romantik, daha naif tarafını ön plana çıkarmak istedim. Evet, gerçekten çok güzel. Ben seni orada sonunda öyle bir coşkulu alkışlamışım ki ona gülüyorum şimdi. Gerçekten. Sen neler hissettin koleksiyonla ilgili? Yani senin fikrin çok önemli tabii bu Ben konuda. sana zaten geldim. Sen beni aradığında dedim ya Cihan hani e, sen oluşturmuşsun koleksiyonu zaten de ama dedim hani doğum yaptım biliyorsun sığacak mıyım dedim. E, Aa, çok formdasın. e, Yani onun için söylemem hiç öyle bir şeyim yoktu ama geldiğimde sana biliyorsun hepsini giymek istedim gerçekten hani. Evet. Koleksiyon gerçekten çok ama çok çok güzel yani. Çok güzel. Yani başka bir şey bulamıyorum. Çok efsane Çok gerçekten. sevindim tabii beğenmeni. Çok ihtişam. O işçiliği, o her bir detayı o kadar yani fark ettiriyor ki kendini. İnanılmaz bir işçilik var. Bir sürü parça giymek istedim biliyorsun. Bu ikisini Bundan en son- sonra artık. Bundan sonra artık Evet. bütün Hepsini giyebilirsin. 15 parça giyeceğim. Be- Benim ben gerçekten muazzam buldum. Hani Çok biliyorsun teşekkür zaten. ederim. Yani Her şeyi anlatıyor burada da. tabii aylardır hazırlandık bu koleksiyona. Aylar sürdü sürecimiz. Sonunda bu tip yorumlar almak Bakar mısın? beni çok mutlu ediyor. Evet. Ya şunu bir anlatır mısın? Şunu üst yeşil üst böyle parçalar böyle püskül enteresan püskül moru hatta lila kısa Lilası var, elbisesi de evet, var. Evet. minisi de var. Yani diyorum ya aslında biz biraz farklı malzemeleri bir araya getirip daha önceki koleksiyonlarımda da öyleydi aslında. Yani ticari koleksiyonlarımda da mayoların üzerine biz farklı daha önce denenmemiş tekstil dışında malzemeleri kullanıp bir şekilde aplikeler yapıyorduk. Burada da aslında oturduk ve aylarca doku çalıştık. Önümüze onlarca kumaş aldık, yüzlerce malzeme aldık, boncuk aldık, gittik araştırdık, onları boyattık, bir araya getirdik ve bu dokuları yarattık. Kaç kişi çalıştı bunun için? Bizim ekip tabii yani bir yaklaşık 7-8 kişiyiz biz. Ama 7-8 kişi bu karantina ve pandemi döneminin tamamında bir arada olamasak da evlerinde bu koleksiyonu hazırlamaya devam Evlerinden etti. yaptılar. Herkes evlerinde Wow. çalıştı. Bu evet. Evet, yani bunlar mesela şu uzun malzemeleri biz yaptırıp sonra onları bir de boyattık lila rengine. Evlerimizde çalıştık. Yani daha çok sosyal medya üzerinden ya da işte telefonla Wow. birbirimizi arayarak ben çizimler yaptım, asistanıma attım, asistanım malzeme araştırdı, bana attı. Biz atölyeye attık, atölye dikti falan. Yani 3 ayda hazırladık koleksiyonu. Gerçekten ekstra alkışı hak ediyor. Yani bu süreç içinde evden de çalışarak bu koleksiyonu oluşturmak hiç kolay Teşekkür olmasa ederim. gerek. Onun Tabii stresi de ayrıdır. izleyicili yani seyircili bir defile yapmayı tercih ederdim ama onların da o bizim bu heyecanımız yani ürünleri yakından Tabii. gördüğüm anki heyecanımı hissetmesini ve onların da aynı heyecanla oradan ayrılmalarını çok isterdim. O anki etkileşim falan hepsi tabii fark yaratıyor. Senin için bir farkı var mıydı? Yani seyircili defilede yürümekle dijital arasında? Yok ben hani genelde hani ışıklara o kadar hani ışıklar karşımızda o kadar şey alıyor ki gözümüzü alıyor ki genelde hiç etrafı görmüyoruz yani yürürken. O yüzden bir de ben böyle hani belki sen ister inan ister inanma ya da belki izleyenler de şu an inanmayacaklar ama aslında her ne kadar bu işi yapsam da böyle sahne işim olsa da aslında her çıktığımda utanıyorum da böyle yani utangaç bir yapım da var. O yüzden belki hızlı hızlı hep yürüyorum. Yani senin backstage heyecanını da ben tabii Ay yıllardır çok şahit fazla. olduğum için evet yani Tülin ekstra Evet. özenlidir mesela Evet. backstage'te. Ekstra hepimizden daha heyecanlı ve daha paniktir. Bizi bile bazen kontrol eder. Hadi Cihan hadi motivasyonu Ya yükseltir falan. panik değil de böyle o yani Ama bunların hepsi mükemmeliyetçilik duygusuyla alakalı bir bence şey. işini sevmek işte işimi seviyorum sayıyorum tabii ki sonuçta hani ilk günkü gibi hala her işime ilk ve tek işimmiş gibi gidiyorum. Ve de çalıştığım tasarımcıları da sonuçta hep böyle çok özenle seçiyorum. Yani ilk seninle çalıştığımızda hani seni çok sonuçta inanarak, beğenerek çıktım. Öyle olunca da o senin heyecanını hissediyorum. Senin o tasarımlara verdiğin emeği mümkün olunca kendine geçirmeye çalışıyorum yani. O yüzden de
Öyle hani 20 yıl sonra hala insan bu kadar heyecan olur mu, ama oluyor işte. Ama bu heyecan bence bizi ayakta tutuyor. Yani Tabii, bu heyecan işin en önemli kısmı. O heyecan olmadığı zaman ben de Tabii, mesela o hiçbir zaman şey yapamıyorum. Yani yaratıcılığımı çok etkiliyor. o zaman hepimiz eve gitmeliyiz zaten. Heyecan Evet. olmazsa, ben onu diyorum, heyecan olmazsa, dizler titremezse, midende kelebekler uçuşmuyorsa tamam, kontağı İnşallah kapatıp 20 sene sonra da aynı heyecanla yaparız bu işi. o zaman hakikaten eve gidebilirsin. Gerçekten olay bu bence yani. O Evet, biz heyecan. mesela koleksiyona başlarken ben Tülin'le hemen telefonlaşıyoruz. Tülin bir şeyler yapmaya başladım. Yine bir şeyler çıkmaya başladı falan. Tülin at bana, ben de görmek istiyorum. Ben de bakacağım falan diye gerçekten böyle günlerce birbirimize Beni şu kol- an sanki Anna Wintour gibi pozisyona oturtturdun sanki. Hayır hayır, yani ama bu yani karşılıklı bir Yönetim yandan da arkadaş olmanın verdiği bir durumla alakalı bir Tabii ki, tabii ki, şaka yapıyorum. bilgi Yönetim veriyorum. kurulu gönder önce falan. Yok, o ayrı, sen de o samimiyeti buluyorsun. O arkadaşlığın verdiği bir şey sonuçta. Hani, Evet, evet. o samimiyeti paylaşmak, yarattığını paylaşmak güzel. Ben de çok teşekkür ederim tekrar benimle paylaştığın için her seferinde. Her zaman yani ben heyecanlı insanlara her zaman çok saygı duydum. Bir de benim heyecanımı paylaşan insanlarla da bir arada olmak ve onunla heyecanı paylaşmak beni daha fazla mutlu ediyor. Ya ben emeğe saygım var. Sonuçta insanlar böyle çok canla başla bir şey yaratıyorlarsa, yapıyorlarsa, ben de oraya maksimum aynı heyecanla, aynı özveriyle, aynı destekle gidiyorum. Sonuçta biliyorsun, yıllardır sonuçta İstanbul Moda Haftası'na ilk güne itibaren destek veriyorum. Kendi çabalarımda, hatta ilk günde Evet, evet, kimse evet. belki hatta ekip bile bilmez, Fashion Week ekibi de kendi çabalarımla, hatta yurt dışından gazeteciler davet ettim bizzat kendim, yani işte Suzy Menkes'i vesaire falan böyle. Çünkü hepimiz bu sektörün bir oyuncusuyuz ve birbirimize destek olmamız gerektiğine ben inanan birisiyim. Ben hani teamwork'a her zaman inanan birisiyim. Hani elbette bir yerde sonuçta bireye düşüyor, ama arkada çok büyük bir ekip işi var Ekip bunda. işi, evet. Evet. Yani o ekibin parçası olmak ve Evet. o ekibin parçası olarak bu işin içinde koşturuyor olmak çok önemli. Ve kendimce de böyle bir, işte burada gördüğüm, böyle hani yıllardır bu işin içindeyim. Sonuçta ismim eğer bir katkı olacaksa, böyle her yıl böyle seçtiğim tasarımcılar var, böyle birlikte hani yürümek istediğim, destek olmak istediğim. Birlikte de böyle ne güzel heyecanlar paylaşıyorsak ne güzel. Yani benim de en azından yapabileceğim bu diye düşünüyorum kendi sektörüm için yani. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Devam edelim. Canlı, evet Cihan, başka. Ya işte Şimdi öyle bir, burada öyle bir durumdayız ki, yani böyle herkes birbirinden uzak. Herkes maskeli, kimin ne dediğini görmüyorum, anlamıyorum, duymuyorum. Seyirci yok. ben diyorum ya, buraya girdiğim andan itibaren ilk defileyi çektiğimiz gün kadar heyecanlanmaya Evet ya, başladım. Yani ben çünkü de öyle ilk oldum. defa aylardır üzerine çalıştığımız, Ki- belki Şubat ayından beri uğraştığımız ki- koleksiyonu insanlarla buluşturdum. Evet. O yüzden ben de seninle aynı durumdayım. Çok Şimdi izlerken heyecanlıyım. böyle kalbim bayağı böyle şey ki, bayağı hızlı hızlı çarpıyor izlerken. Ki ben dibine kadar da uykusuzum yani, hem şu an hem defilede, çünkü bir 11 aylık bebekle kolay değil yani. O yüzden de evet, o heyecan konusunda haklısın. Evet, heyecan konusunu bir kapatalım sanki. Evet evet, tamam, bence de kapatalım. Evet, başka peki önümüzdeki sezon inşallah bunu böyle coşkulu bir şekilde yaparız. Yani biz buna da alıştık artık, biliyorsun yani. Ama Ben buna da hazırım. Tabii seyircili, yani hepimizin bir arada olacağı bir defile yapmak beni daha mutlu eder. Ama zaten bunu bu kadar öğrenmiş ve çözmüşken Evet. bir tane daha dijital moda haftası da yapabiliriz gibi geliyor bana. İnsanız işte. Bizi nereye koyuyorsan, yerleştiriyorsan ona göre evriliyoruz, yontuluyoruz. İnsan faktörü sonuçta. Hani orada su yoksa susuz yaşamaya alışıyoruz. Ayak uydurmak zorundayız. Ayak uydurmak evet. zorundayız. Buna da alıştık ki herkes çok hızlı adapte oldu bence yine de. Ve hani Öyle bence bir tabii. moda dünyasına şöyle bir baktığımızda, aslında zaten 1-2 yıldır şöyleydi. Online alışverişler bu kadar arttı. Aslında dünyanın her bir yerinde bu kadar mağazaya gerek var mı diye zaten markalar sorguluyordu. Bence bundan sonra da artık sanki böyle bir akıllanma diyelim yani. Hani Yani ayak uydurmak zorundayız. Evet. Ben aslında özünde çok dijitalle iç içe olan bir tasarımcı değilim. Bu arada daha manuel bir tasarımcıyım. Biraz daha eski kafa bir tasarımcıyım. Hala elimde çizerim. Evet. Hala kumaşlarla ve işte Ben de kağıtlarla, onu çok boyalarla severim. bir arada olmayı severim. Ee,
dijital anlamda da hala eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Ama ayak uydurmayı öğrenmek zorundayız. Yani öbürünün bu film- anlamda kendimi geliştirmek zorunda hissediyorum kendimi. Ama diğeri de çok kıymetli. Yani hiçbir şey tabii ki nasıl ki bir kitabın dokusunu, kokusunu tutmayacaksa, bir dergi ne kadar dijitale geçerse geçsin hala o elimize aldığımız, raftan aldığımız Evet. printin değeri farklıysa bence hiçbir şey tam olarak yerini almayacak. Bu kadar dijitalleşmeye ben de karşıyım. Diğerinin olayı bambaşka. Yani hala sokakta mesela şimdiki çocuklar billboard ne demek bilmiyorlar. Çünkü arabada sürekli ellerinde iPad'le gittikleri için billboard onlar için old school bir medya. Yani Evet. ilginç değil mi? Daha 5-6 yıl öncesinde kadar hala da billboard var hayatımızda. Var, evet, Şimdiki tabii. çocuklara billboard ne diye soracak olsanız bilmiyorlar. O yüzden dozunda olmalı sanki ya. Yani Yok, ben dijital. ondan kopamam zaten. Yani Evet. ruhen de kopamam. Ben sanat eğitimi aldım 8 sene. Zaten onlarla iç içe olmak. Yani ben o eski kafa olma durumunu galiba seviyorum. Ben de Ben eski bir kafayım. süre daha böyleyim. Ben de eski kafayım, yaşasın eski kafalar diyelim. Güzel bir şekilde harmanlayalım diyelim. Bize işaret ediyorlar ki süremiz bitmiş Öyle diye. mi? Evet. Teşekkürler tekrar. Ben Teşekkürler. teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi yine. Seninle bir arada Gerçekten. olmak her zaman keyifli. Aynı şekilde. İnşallah yani bu heyecanımızı insanlara yansıtabilmişizdir. İnşallah. Umarım izleyen herkes bizim kadar sevmiştir bu koleksiyonu. Çünkü İnşallah. ben çok severek hazırladım. İnşallah. Ben de çok severek yürüdüm, defilende yer aldım. Tekrar çok teşekkür ederim. Nice yıllar birlikte olmak dileğiyle. Umarım ekran başında da beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok teşekkürler.